Herkese merhaba. Bugün yatak odamın cam kenarından çekiyorum. Çünkü gündüz bile artık hava çok karanlık. Klişe bir şey söyleyeceğim belki ama bizim içimiz aydınlık olsun değil mi? Şimdi uzun bir aradan sonra geçenlerde bir video yayınladım. Yine bir ara veririm derken bir video daha çekmek istedim. Sebebine gelince. Kaideyi tamah etmeyen İstisnadır Hayat adlı son kitabımda yer alan bir bölümü bir danışanım online seansımın sırasında bana hatırlatınca, hatta hatırlatmakla da kalmayıp o bölümde yer alan maddelerin ilişki anlayışıyla ilgili aydınlanma yaşamasına sebep olduğunu da belirtince aldım kitabımı elime, tekrar göz attım yazdıklarıma. O bölümü okuduktan sonra olduğu gibi aktarmak istedim sizlere de. Genelde kitaplarımdaki böyle bazı bölümleri video olarak yayınlamayı da sevmiyorum. Sanırım mahremim gibi geliyor bazı yazılanlar ve kitaplarda kalmaları mahremiyetimi koruyor gibi. Okurumla aramda mahrem gibi hatta. Bu bölümün, bu bana hatırlatılan bölümün toplumun geneline de hitap edeceğini düşündüğüm için paylaşmaya karar verdim. Ekstra yorum da yapmayacağım. Olduğu gibi paylaşacağım. Sesli kitap tadında da. Umarım tıpkı beni hatırlatan o tatlı danışanım gibi benim ilişkilerim neden sürmüyor sorusunu kendi mütemadiyen soran birçok kişinin kendilerini hem iğneyi hem de çuvaldızı batırarak eziyet etmelerini biraz da olsa engeller bu paylaşım. Günümüzde zaten sürmeyene değil de süren ilişkilere şaşırır olduk değil mi? Ama bir yandan da bilinçaltımıza biten şeylerin ardından gelen o suçluluk duygusuyla Çin işkencesi yapmaktan da vazgeçemiyoruz bir türlü. Bu sebeple her videomda olduğu gibi birilerine moral olur umuduyla paylaşıyorum. Son kitabımda bazı kadınların ilişkileri neden sürmez sorusuna cevap verdiğim o kısa bölümü. Bazı kadınlar güçlü olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirler. İşte o kadınların ilişkileri onlar sorunlara çare ararken karşılarındaki bahane aradığı için, onlara anlatılanlara değil yaşatılanlara inandıkları için, başlangıçta sevilmek için seven, sevilince de hemen havaya girip sevenini az görenlerin ıslak kaşık değen domates salçasından daha çabuk bozulduklarını fark edebildikleri ve onların yokluklarının varlıklarından daha hayırlı olacağını ayrımsadıkları için, kendilerini Hint kumaşı olarak piyasaya arz edenlerin toz bezi bile olmadıklarını bildikleri için ve de erkekliğin kitabını kendilerinin kaleme aldığını iddia eden bu tür adamların söz konusu eserlerini etek giyip yaldızlı pembe kalemle yazdıklarını anladıkları için sürmez. Bazı kadınların ilişkileri sevilmesi, çekilmesi, şefkat gösterilmesi, konuşulması, anlaşılması, yaşanması çok zor insanlar olduklarına onları inandırmaya çalışan ve bu sebeple kendilerinin kalmalarını, durmalarını, nefeslerini, seslerini, sözlerini yanlarındaki kadına lütuf gören adamları yaşamak istedikleri hayatı dikte edebilecekleri, itaatkar ve uyumlu sandıkları, halbuki onursuz ve kişiksiz olan kadınlarla özgürce yaşamalarını sağlayabilmek için onları zevkle azat etmeyi tercih ettiklerinden sürmez. Bu sözüyle seven ama özüyle sevemeyen, gözüyle bakan ama gönlüyle bakamayan, adam olamamış ama kendilerini adam sanan adamları ivedilikle hayat sandıkları tek kişilik ve tek perdelik bencil oyunlarını yaşamaya gönderirler. Onlarla değil mezara, hacı yemeğine bile gitmezler. Bazı kadınların ilişkileri de onları üzen, sıkan, yoran herhangi bir olayı, yaşanmışlığı, sözü ya da sözsüzlüğü zaman zaman kendilerine dert etmelerinin anlamsızlığına, boş oluşuna, her şeyi gereksiz kafaya takışlarına, kafasına takan biriyle değil de gereksiz, anlamsız, mantıksız ve saçma sapan da olsa sadece o üzüldüğü için bile üzülebilen biriyle bir ömür geçirmeyi istedikleri ve hak etmedikleri sevgisizliğe tamah etmemeyi tercih ettikleri için sürmez. O kadınlar üzüldükleri zaman onlarla üzülmeyen biri için anlamsızca çabalamak ya da zaman harcamak istemez. Bazı kadınların ilişkileri hatalarını, zaaflarını, yaralarını tüm içtenlikleriyle gösterdikleri ve tüm sırlarını dürüstçe paylaştıkları adamlar, onların kabuk bağlamış anılarını, izi geçmemiş yaralarını, düşüncelerini yoran tüm korkularını onlara tekrar tekrar yaşattıkları, onları aynı yerden zevkle kanattıkları ve bundan zerre kadar nedamet duymadıkları için sürmez. Yanlarındaki adamın zayıflıklarını bile güce dönüştürmelerini sağlayacak, onlara hayaller kurduracak, özgüvenleriyle, başarılarıyla, bakış açılarıyla gurur duyacak, yaşama duydukları aşkı ve aşka duydukları inancı arttıracak bir nebze bile enerjisi, sevgisi, amacı, tutkusu, coşkusu olmadığını anlamaları yeterlidir bazı kadınların yola koyulması için. Tek bir saniye dahi kalamaz bazı kadınlar o adamların yanında. Onlara emanet ettikleri bıçaklarla acımasızca paramparça edildiklerini anladıklarında. Kadın isteyerek ve bilerek verir sevdiğine silahlarını. Hiç kullanmamasını dileyerek
Ve o silahlar patlarsa da artık oralarda kalamayacağını çok iyi bilerek. Ketum da olmak istemez söz konusu aşksa. Saklamaz kendini sevdiğinden asla. Dürüstlüğüyle onu sırtından vurabilecek adamı neden tutsun ki yanı başında? Özgüveni olan kadınlar sonları değil yolları düşünürler ve asla bir hain ile yola çıkmak istemezler. İşte bu yüzden de silahlarını sevdiklerini o yola çıkmadan büyük bir zevkle emanet ederler. Gitmekten korkmadıkları için vurulmaktan da korkmazlar. Tek başlarına kalmaktan çok korkan, başında erkek olsun da nasıl olursa olsun zihniyetiyle hareket eden bir grup kadın tarafından şımartılmış, çabasız ve bencil erkeklerle dolu bir dünyayı, kendilerinin yarattığından haberleri bile olmayan, aşksız ama sahipli o kadınlar gibi, el alemin ağzına sakız olmamak için yürümeyen bir ilişkide mutlu taklidi yapan mutsuzlardan olmak yerine çok kıymet verdikleri ve tadını çıkarmak istedikleri 3 günlük dünyayı yıpranmış ve istikrarsız bir birliktelikte sevgi, ilgi, aşk, anlayış ve empati dilenerek tükenen bir ruhla yaşamak istemez işte bazı kadınlar. Hızla artan mutsuzluklarını diğerleri gibi başkalarını mutsuz ederek yaşamak istemediklerinden belki de hayatı çok sevdikleri için bir de aşkın acısına bile eyvallah dedikleri halde yoran, acıtan, kanatan duygu aşk değildir diyerek zamanında vazgeçmeyi bildiklerinden ve el alem denen gizli örgütü çok da şey etmediklerinden sürmez bazı kadınların ilişkileri. O kadınlar bazı hemcinsleri gibi aldatması, şiddeti, dayağı, içkisi, kumarı yok diye yani eşleri sadece yanlarında olduğu, durduğu ve lamba gibi oturduğu için şükür diyemeyecek kadar kendilerine saygı duyduklarından vazgeçebilirler aşktan. Kolay olduğu için değil. Yanlarındakinin varlığının mutsuzluklarını azaltmadığını ve mutluluklarını da çoğaltmadığını anladıkları an olay mahallini terk ederler. Aslında tercihleri olmayan ama eyvallahsız oldukları için kabullenebildikleri zaruri yalnızlıklarında bile huzurlu olmayı bilen bu kadınların ilişkileri bir erkeğin belki zararsız ama çok anlamsız varlığına tamah edemeyecek kadar çaresiz hissetmedikleri için sürmez. İşte en başta da dediğim gibi bazı kadınlar gerçekten güçlü olmanın çoğu zaman vazgeçmemek değil, vazgeçebilmek olduğunu çok iyi bilirler. Tercih edilmedikleri için değil, tercih ettikleri için yalnızdırlar.